Merhaba. Bu videoda kıyamet ve kıyametin ne anlama geldiğini ve bir şekilde herkesin kendi küçük kıyametlerini nasıl yaşadığını anlatacağım. Eminim kıyamet hakkında birçok şey duymuş, okumuş, hatta izlemişsindir. Peki gerçekten kıyametin ne anlama geldiğini biliyor musun? Bize en başından öğretilenler sonucunda kıyametten korktuk. Çünkü bize her şeyin sona ereceği anlatıldı. Hatta kıyamet ile ilgili öyle şeyler duyduk ki. Mesela kıyametin kopmasıyla öylesine dehşetli manzaralar ortaya çıkacak ki gök yarılacak, erimiş maden haline gelecek, güneş ve ay kararacak, yıldızlar dağılıp dökülecek, dağlar atılmış yün gibi olacak, denizler kaynatılacak ve fışkıracak, cehennem alevlendirilecek ve cennet yaklaştırılacaktır. Gözler dehşetten kamaşacak, insanlar kaçacak fakat sığınacak bir yer bulamayacaklardır. Bu senaryolar tanıdık geldi mi? Eminim daha fazlasını bile duymuşsundur. Peki kıyamet gerçekten bu kadar korkutucu mu? Ya da şöyle sorayım. Tüm bu anlatılanlardaki verilmek istenen, bizlere bu zamana kadar aşılanan temel duyguyu fark ettin mi? Korku duygusu. Aslında tüm yaratılışta var olan tek gerçek duygu sevgidir. Sevginin olmadığı yerde korku duygusu vardır. Diğer tüm duygular sevgi ya da korkudan gelir. Yani kısaca sevgi ve sevgisizlik. Bu videoda kıyametin hakikatini inceleyeceğiz seninle birlikte. Kıyametin temelindeki gerçek sevgiyi. Öncelikle kıyametin kelime anlamına bakalım. Kıyamet, uyanmak demek. Uyanmak, uyanış gibi kelimeleri eminim birçok yerden duymuşsundur. Peki uyanmak ne anlama geliyor? Ya da ruhsal uyanış? Biraz kafa karıştırıcı olabilir çünkü uyanış birçok kişide farklı anlamlar uyandırıyor olabilir. Daha detaylı anlatmadan önce Platon'un Devlet adlı kitabından mağara örneğini anlatmak istiyorum. Bu örnek uyanışın anlamını tüm açıklığıyla anlatıyor aslında. Platon, Devlet adlı eserinde uyanmış kişi ile uyuyan kişi arasındaki farkı mağaradan çıkış sembolizmiyle şöyle açıklamıştır. Derin bir mağaranın dibinde, çocukluklarından beri ayak ve boyunlarından zincirlenmiş halde insanlar yaşamaktadır. Bunlar, uyuyanlar sayılan kimselerdir. Mağaranın girişine sırtları dönük olarak zincirlenmiş olan bu insanlara ışık arkalarından geldiğinden ve zincirlenmiş boyunlarını çeviremediklerinden ışığı doğrudan görememektedirler. Yalnızca önlerine bakabilmekte ve ancak ışığın duvara yansıttığı kukla türünde gölgeler görebilmektedir. Gün ışığına çıkmadıkça hakikatleri göremeyecek olan bu kimseler ancak objelerin mağara duvarlarına yansıyan gölgelerini görebilmekte ve bu gölgelere bakarak o objeler hakkında yalan yanlış bir takım yorumlarda bulunmaktadırlar. Hakikatleri görebilmek ancak zincirlerden kurtularak mağaradan gün ışığına çıkmakla olanaklıdır. Kısaca uyanış mağaranın dışına çıkıştır. Uyanabilmiş olanlar mağaranın dışında gün ışığı altında objeleri hakikatte oldukları şekilde görmektedirler. Mağara örneğinde de olduğu gibi uyanış aydınlanma ile ilgilidir. Ancak aydınlanmadan farklıdır. Aydınlanma
olan her şeyle tam uyum içinde olma durumudur. Aydınlanmada evrenin olduğunu hem formda hem ötesinde ya da Budist tabiriyle boşlukta deneyimlemek için tüm dualitenin, tüm uzay ve zamanın ötesine geçmektir. Bu, göreceli ve evrensel gerçekler arasındaki paradoksların anlaşıldığı ve çözüldüğü bir yargılamama yeridir. Aydınlanma uyanmayı gerektirir. Ancak uyanış ille de aydınlanmayla sonuçlanmayabilir. Uyanışın daha derin anlamına inmek için öncelikle uyanışın 4 temel basamağını anlatmam gerekiyor. Uyanışın 1. temel basamağında toplumun inşa edilmiş doğasına uyanış vardır. Pek çok insan için uyanış, dünyanın sosyal bir yapı olduğunu farkına varmasıyla başlar. Diğer insanları anlamak için kullanılan kategorilerin çoğu, din, dil, ırk, cinsiyet gibi önceden doğal veya gerekli gibi görünse de artık bu tür ayrımların önemsiz olduğu algısı oluşmaya başlamıştır. Bu ayrımların ötesindeki gerçeklik görünür olmaya başlamıştır. Aynı mağara örneğindeki gibi, mağaradan çıkmaya başladıkça nesnelerin gölgeleri anlamsızlaşır ve hakikat anlam kazanmaya başlar. Din, dil, ırk, cinsiyet, canlı türü ayrımı yapmadan hakikatteki birliği algılamaya başlamaktır. Bu algı oluşmaya başladıkça tüm sınıflandırmalar, doğru sanılan zanlar silinip gider ve geriye tek hakikat kalır. O hakikat de birliktir. Birlik duygusu kişide sevgi duygusunu güçlendirir. Sevgi duygusu merhamet ve vicdan duygularını arttırır. Kişi farkında olmasa bile içinde artan sevgi duygusuyla frekansını yükseltir. Bu da bilinç düzeyinin artmasını sağlar. Hepsi ne kadar da birbirine bağlı şekilde ilerliyor, değil mi? Ama bence buradaki en güzel şey ise artık bunun dönüşü yoktur. Sevgi bir kere ekilmişse büyüyerek devam eder. Ve her güzel şeyin temelinde de sevgi vardır. Korkuya karşı gelebilecek en güzel duygu, yani sevgi. Bir sonraki uyanış basamağı ise zihnin koşullanmış doğasına karşı farkındalığın artması. Genellikle bilinçli ve bilinçsiz ön yargıların yansıması olan dünya hakkındaki inançlarımızın doğal olmadığını, ancak inşa edilmiş olduğunu kabul etmek bir sonraki gerçeği ifade eder. Zihinlerimizin kendileri şartlandırılmış ve inşa edilmiştir. Gerçekliğin doğası ve dünyanın ne anlama geldiğiyle ilgili düşünce ve inanç katmanlarından oluşan zihinlerimiz, fiziksel duyularımızın bize sağladığı verileri yorumlamaya programlanmıştır. Ancak gerçek şu ki, bu programlar da ille de doğru değildir. Kısacası, gözlerimiz ve kulaklarımız her zaman bize çevremizdeki dünyanın gerçeğini söylemiyor demektir. Farkındalığın artması ya da uyanışta olmaktan bahsedildiğinde zihnin çalışma şeklinde algılamaya başlarsın demektir. Bilinç ve bilinçaltı kavramları artık ilgini çekmeye başlar ve egonun bedenini ve zihnini nasıl yönlendirdiğini anlamaya başlarsın. İçinde sürekli olarak seni eleştiren, şikayet etmeyi seven ve seni en çok yargılayan o baskın ses. Sende artık o sesi dönüştürme arzusu oluşur. Bu aşamaya geldiğinde o baskın sesin
dünyanın nasıl olması gerektiğine dair ne kadar çok düşünce ve inanca sahip olduğunu farkına varırsın. Bu inançlar bilinçaltının kullandığı şeylerdir. Mesela sana yeterince iyi olmadığını ya da asla yeterince para kazanamayacağını, hayatın zor olduğunu, bir de tabii ki asla başarılı olmayacağını söylediği inançlar gibi. Bilinçaltınla ilgili farkındalığın arttıkça aslında bugüne kadar hayatının birçok yerinde bilinçaltının seni nasıl etkilediğini fark edersin. Başarısızlık korkusu, yargılanma korkusu, sevilmeme korkusu, yani kısaca hep bir korku var temelinde. Zihnin koşullu doğasına uyandığında, düşüncelerin çoğunun ne kadar az doğruluk veya gerçekliğe sahip olduğunu farkına varırsın. Dünya hakkındaki birçok inancının sana miras kaldığını ve küçüklüğünden itibaren zehirli tohumlar gibi bilinçaltına ekildiğini kabul edersin. İnsanlara ve olaylara yönelik kalıplı tepkilerinin erken yaşta kurulan ve zihinsel yaşamının çoğunu çalıştıran mekanizmalar olduğunu fark edersin. Bir sonraki uyanış basamağı ise görünmeyen evrene uyanış. Farkındalık arttıkça bilinç düzeyi yükselir. Artık zihnin ve paylaştığımız dünyanın ötesini merak etmeye başlarsın. Bilinç düzeyi yükseldikçe algılama şeklin değişmeye başlar. Perdenin ötesini görmeye başladığın zaman da matrisi algılamaya başlarsın. Bu, daha fazla insanın deneyimlemeye başladığı bir uyanış aşamasıdır. Bu uyanış aşamasında sadece zihinden ve fiziksel bedenden ibaret olmadığını fark edersin. Evrenin görünmeyen alemlerinin genişliğini algılamaya başlarsın. Bu uyanış, enerji alemine uyanış aşamasıdır. Sen sadece zihnin ve vücudun değilsin. Sen de enerjisin. Seni çevreleyen bir enerji alanın ve fiziksel bedenin çeşitli yerlerinde konumlanmış, çakralar olarak bilinen çeşitli enerji kanalların var. Kendi ruhun da dahil olmak üzere ruh rehberleri gibi varlıklarla enerjik bağlantın var. Birçok insan enerjiyi duygular vasıtasıyla algılıyor. Ancak enerji dünyası duyguların enerjisinden çok daha derine iner. Uyanıştaki 4. basamak. Doğal dünyaya uyanmak. Beşeri alemde görünmeyen ve ilahi enerjiler alemine uyanış basamağıdır bu. Ve bu uyanışlar gerçekten çok güçlüdür. Ancak insan olmanın ne anlama geldiğine dair algılanan gerçekliğimizde meydan okuyan tek uyanış biçimi değildir. Aslında içinde yaşadığımız doğal dünyanın bilincimizi yükseltme kapasitesi nedeniyle çoğu zaman yeterince takdir edilmediğini düşünüyorum. Bu ise tamamen bakış açısıyla ilgili. Herkes aynı olayı yaşayabilir ama bazıları o olayı kötü ya da şanssız bir olay olarak algılarken bazıları bu olayın çok daha ötesindeki gerçekliği algılar. Yaşanan o kötü denen olay herkeste farklı hisler uyandırır. Ve bu farklılığın temel sebebi ise kişilerin bilinç düzeyindeki farklılıklarından kaynaklanır. Uyanmanın bir olay değil, bir süreç olduğunu ve her bir kişinin uyanış yolunun kendilerine özgü olduğunu hatırlamak çok önemli. Bu sürecin önemli bir yönü de
öğrendiklerini çevrenle paylaşmak. Çünkü senin bilincin yükseldikçe, sevgi frekansın arttıkça ailen, arkadaşların, karşılaştığın her can bundan etkilenir. Ama burada dikkat etmen gereken bir şey var. Hazır olmayan kişiyi uyanmaya zorlama. Çünkü her can kendi uyanış yolundadır ve herkes kendi yolunda güzeldir. Kıyamet, yani kıyam etmek, uyanmak demektir. Herkes aslında küçük kıyametlerini yaşamaktadır. Hayatımın dönüm noktası oldu. Düşünce şeklim değişti. Dönüşüyorum. Bu konularda çok değiştim gibi cümleler kurduysan, sen de kendi küçük kıyametlerini yaşamışsın ve yaşamaya devam edeceksin demektir. Ne mutlu ki kıyam edenlere. Sevgiyle ve ışıkla kal.